Toksik yöneticiler. Büyük harflerle. Da alnında yazsın böyle ben toksik yöneticiyim diye. Toksik yöneticinin kasıtı kötü, niyeti kötü ve empatisi yok. Dünyayı yok edeceğim. Zenginin tenisçi dirseği olur, fakirinki damar damar üzerine binerdi. Serengeti ormanlarında narsist yönetici. Güran Bey merhabalar. Merhaba Zeynep. Güran Bey, bugün bence hepimizi fazlasıyla rahatsız eden bir konuyu ben masaya yatırmak istiyorum. Hatta kurumsal hayatında halı altına süpürülen en tehlikeli konusu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar da iddialıyım. Hadi bakalım ne geliyor acaba? Konumuz toksik yöneticiler. Büyük harflerle. Problemin başlangıç noktasından gelen bir soruyla başlayacağım ben. Bir yönetici ne zaman sadece zor veya kötü bir yönetici olmaktan çıkar ve etrafındaki her şeyi kurutan toksik bir figür haline gelir? Peki, şimdi önce kötü yönetici ile toksik yöneticiyi birbirinden ayıralım. Şimdi, aralarında ince bir çizgi var. O çizgiye temelde kasıt, niyet ve empati yoksunluğu diyoruz. Yani toksik yöneticinin kasıtı kötü, niyeti kötü ve empatisi yok. Kötü yönetici ise ne yapacağını bilmeyen, eğitilmemiş, yöneticilik konusunda bir deneyimi olmayan, deneyimi olmadığı gibi teorik bilgisi de olmayan, ne yapacağını bilmeyen, o konuma hazır olmadan oturmuş yönetici. Ama toksik yönetici empati ve öz farkındalıktan tamamen yoksun. Dolayısıyla toksik yöneticinin kötü yöneticiden farkı bu. Sacha Baron Cohen'in yeni bir filmi var, Ladies First diye. Gerçekten toksik yöneticinin kitabi karşılığını yazmışlar orada. Yani yönetici sadece kendi egosunu, hırsını, gücünü ön planda tutuyor. Ekibine de korku, manipülasyon, kontrolle yönetmeye yönelik bir takım aksiyonlarda bulunuyor. Dolayısıyla bunları yaparak kötü yöneticiden toksik yöneticiye doğru böyle karanlık tarafa, dark side geçmiş oluyor. Şimdi toksik yönetici kavramı çok tanıdık bir yerden. Hatta sosyal medyaya bakınca görüyoruz ki herkes mağdur. Herkesin yöneticisi toksik. Ama ben bir yandan da sizinle aynı kavramı konuştuğumuzdan emin olmak istiyorum. Yani bazen düşünüyorum acaba bu kelimeyi biraz fazla mı kolay harcıyoruz diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Şuna benziyor sevgili Zeynep. Ekip arkadaşlarımızdan, işte çalışma hayatındaki arkadaşlarımızdan çok duyuyorum. Her olumsuz durum için mobbinge uğruyorumu kullanıyoruz ya sıklıkla. Yani yönetici diyor ki ya akşam kal şunu beraber bitirelim. Bak yani sen kal demiyor. Gel beraber bitirelim diyor. Bana mobbing yaptı akşam kal dedi. İzin talep ediyor ama departmandaki bütün arkadaşları kendisinden önce o hafta izin almış. Departmanda adam kalmamış. Diyor ki yönetici ya herkes senden önce izin talep etti. Dolayısıyla sen de iznini bir hafta sonra kullan. Bana mobbing yaptı, iznimi işte istedim vermedi. Ya da geç kalıyor mesela, yönetici niye geç kalıyorsun diyor. Bana mobbing yaptı, işte geç kalıyorsun dedi. Gerçek mobbingi ayrı tutuyorum. Ortadaki yanlış anlaşılma toksik lider tarafında da bunun gibi bir şey. Nasıl ki her zorlu koşul mobbing değilse her zorlu yönetici de toksik yönetici değildir. Toksik yöneticiyi diğerlerinden ayıran çalışma ortamında yıkıcı davranışlar sergilemesi, ekibinin psikolojik sağlığını zedelemesi, bunları zedeleyen yıkıcı bir güç uygulaması. Bu liderler sadece kendini düşünen insanların aidiyet ve güvenlik ihtiyacını elinden alıp onları korkuyla baş başa bırakan güç istismarcılarıdır. Siz anlatırken benim zihnimde de şöyle bir profil canlandı. Mesela işte adamın teknik dehası müthiş. Şirkete de milyonlar kazandırıyor ama empati duygusu sıfır bir yandan. İşte yönetmeyi beceremiyor. Sadece kötü ya da deneyimsiz bir yönetici olarak adlandırılabilir mi? Yoksa bu ortam hani ya da bu kişi zehirli diyebilir miyiz? Yine aynı şey ama işin teorik kısmını anlatayım. Şimdi iş hayatında 3 tür kimlik var. Bunlardan bir tanesi teknisyenler, yani operasyonu yapanlar, işi yapanlar. Diğeri yöneticiler, diğeri de girişimciler. Yöneticiler hem
girişimcileri hem de yöneticileri yöneten, her girişimci tarafında tutup ayağının yere basmasını sağlayan, operasyon tarafında çalışan arkadaşlarım da işlerinin düzgün yapmalarını sağlayan, zamanında yapmalarını sağlayan, sorumluluğu olan roller. Şimdi problem şurada. Biz işini iyi yapan teknisyeni, operatörü yönetici yapıyoruz. Hiç yetiştirmeden. Yani şu bardağı iyi yaptım. Okey, al sen yönetici. Şu bardaktan çok sattım. Al sen yönetici ol. Ama buradaki problem hazır olmadan, eğitmeden, o role ısındırmadan, yönetici kimliğinin oluşmasını beklemeden ya da buna müsaade etmeden birden çalışanı o denize attığınız zaman elinizde hem işi iyi yapan bir uzmanı kaybetmiş oluyorsunuz hem de kötü bir yönetici kazanmış oluyorsunuz. Ben onlara tesadüfen yöneticiler diyorum. Ama senin sorunda farklı bir şey vardı. Yine empati duygusu sıfırdır dedin ya işte. O kısım işin rengini değiştiriyor. Yani karşımızdaki kişi eğer başkalarının duygularını umursamıyorsa, suçu sürekli ekibine atıyorsa, empati yoksunu bir narsistse o kişi aslında o ortamı yavaş yavaş zehirleyen kişi oluyor. Başta konuya girerken toksik yöneticilerin manipülasyon özelliğine de değinmiştiniz hatırlarsanız. Bence en ayırt edici özelliklerinden birisi bu ama bir yandan da çoğumuz için manipüle edildiğimizi anlamak bile uzun sürebiliyor. Ben bu noktada sizden biraz hap bir bilgi istiyor olacağım. Toksik yöneticilerin bir el kitabı var mı sizce? Onların o zehrini ilk günlerde hangi işaretlerden anlayabiliriz? Keşke olsa, değil mi? Yani ya da alnında yazsın böyle ben toksik yöneticiyim diye. Yani alnında yazıp yazmadığını anlayacağımız bir takım da ortak davranış kalıpları var ama bak aklıma şey geldi. Game of Thrones. Şimdi Game of Thrones niye güzel bir dizi? Çünkü Game of Thrones'tan önceki dizilerin çoğuna baktığın zaman oradaki iyi ve kötü karakterlerin karton karakterler olduğunu görüyorsun. Yani iyisi çok iyi. İşte adalet, bu doğru, bu yanlış, çok net iyilikleri var. Kötüleri de çok kötü. Gerçekten kötü ve dünyayı yok edeceğim ya da işte bütün dünya bana diz çökecek falan. Kötü olduğunu anlıyorsun. O kadar kartonlar ki. Game of Thrones'un güzel tarafı buydu. Yani oradaki karakterlerin bir bölümde iyi olduğunu zannettiğin karakterin daha sonra bambaşka bir hata yaptığını ya da kötülük yaptığını, kötü olarak nitelendirdiğin bazı karakterlerin de günün sonunda aslında iyi şeyler yaptığını ve bunu yaparken de gri alanlarda oynadığını, insanlık bu. Bir sokağa çıkıp baktığında da kimsenin alnında bu iyi, bu kötü, Kara Şimşek'teki kötü karakterler gibi tiplerinden anlıyor ya da Yeşilçam'daki kötü karakterler gibi tiplerinden anlamıyorsun insanların iyi mi kötü mü olduğunu. Toksik yöneticilikte de öyle. İyi manipülatörler zaten anlamazsın. Bir iş mülakatına girersin. Bu yöneticiyle çalışmak istiyorum, muhteşem bir yönetici dersin. Sonra işe girdiğinin ikinci gününde anlarsın neyin ne olduğunu. Tabii ki böyle bir e-kitabı yok ama dediğim gibi bir takım davranış kalıpları var. Konuşuruz. Konuşalım hatta. O zaman ben aklıma gelen bazı davranışları sorayım size. Tanıdık gelecektir muhtemelen. Mesela işte gün içinde saat başı değişen anlık ruh halleri. İşte her mailde kendini sağlama alma çabası. Odasında insanları birbirine karşı doldurmalar, kulisler, koridorlar. Zeynep bu kısım şey mi? İzleyicileri organik bağ kurma kısmı mı? Sizi Çünkü anlıyorum, o kadar duyuyorum ve tanıdık görüyorum ki. kısmı. Evet. Bu davranışlar size de çok tanıdık geliyor biliyorum. Ama ya bunlar sizce bireysel arızalar mı? Yoksa bizlerin böyle bütün resme bakmadan göremeyeceğimiz yönetim metodolojileri mi? Ya bireysel arızadan kastın eğer bir takım kişilik problemleri ya da işte psikolojik problemler, işte travmaları vesaire ise zaten onların ne yaşadıkları, çocukluğunda ne yaşadığı bizim işimiz değil ya. Onu çözmek psikiyatristlerin işi, bizi ilgilendirmez. Biz bugün kendimizi bu insanlardan nasıl koruyacağımıza odaklanmamız lazım. Bana ne yaşadığından. Ben bugün kendimi bu insandan korumaya çalışıyorum. Ayrıca toksik yöneticiyi öyle kurumsal eğitimlerle, koçlukla düzeltemezsin. Artık 22-23 yaşını geçmiş bir kişinin kişilik ve karakter özelliklerini değiştiremezse ya çok büyük travmatik bir duvara toslamadığı müddetçe o kişi değişmeyecek. Onunla mücadele etme. Sen topu atanlı değil,
o topu nasıl zarar görmeden yakalayacağına kafa yormalısın. Tamam, davranış kalıplarından bahsettik. Yakından bakalım neler var. Usta bir manipülatör dedik. Herkese farklı yüz gösteriyorlar. Kendi yöneticilerine, kendi üst yönetimlerine karşı gösterdikleri yüzle ekiplerine karşı gösterdikleri yüz birbirinden çok farklı. Üst yönetime karşı böyle sakin, profesyonel bir duruşları var. Ekibe karşı baskıcı davranır. Anlayamazsın arada ne oluyor, o odadan içeri girer girmez ne değişiyor. Çünkü kişinin asıl uzmanlığı liderlik değil ki. Güç merkezlerini yönetme becerisi var. Sürekli eleştiriyorlar mesela. Sürekli eleştiriyorlar ama standartları çok yüksek olduğundan değil. Bir numara yok yani. Başkasının başarısı onun için en büyük tehdit. O yüzden sürekli eleştirip karşısındakinin gardını düşürmesini sağlamaya çalışıyor. Toksik yönetici dediğin gibi insanları birbirine karşı kışkırtıyor, birbirlerine karşı dolduruyor. Gerçek hikaye, strateji bölümü var, operasyon bölümü var. Bir departman düşün. Bu departmanın yöneticisi de strateji bölümüne gidiyor, diyor ki ya diyor arkadaşlar, sizin belirlediğiniz stratejiye herkes uymak zorunda. Siz bu işin ilmini bilen insanlarsınız. Operasyona gidiyor, diyor ki ya diyor onlar oturdukları yerden böyle konuşuyorlar. Siz sahayı biliyorsunuz. Siz gerçeği biliyorsunuz. Bırakın Allah aşkına. İki grupta birbirine düşmüş durumda. Niye? Çünkü ortada bir güven oluşmasını engelliyor. Sorsan İşte rekabet performansı artırır. O yüzden işte rekabet yaratıyorum, rekabet oluşturuyorum. Hayır, güven oluşmasını engelliyor. Çünkü birbirine güvenen ekipler toksik davranışı daha net görmeye başlıyor bir süre sonra. Başka bir davranış kalıpları, sürekli aciliyet yaratırlar. Sürekli bir kaos vardır bunların ekiplerinde. Acil, hemen, şimdi, niye olmadı? İşte üst yönetimden baskı var. Beni onlara rezil mi edeceksiniz? Bak, bir tehdite varan o kaotik dünya üzerinden kontrol alanı oluşturmaya çalışıyorlar. İnsanlar düşünmesin, yetiştirmeye odaklansın. Toksik olduğunu ve ona karşı nasıl aksiyon alacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Belirsiz hedefler koyarlar. Dışarı karşı işte biz esneyiz, çeviyiz, böyle çalışıyoruz imajı oluşturur ama belirsiz hedefler koyduğu için sen o hedefe ulaşıp ulaşamadığını bile anlamayacaksın ve ortada bir başarısızlık olduğunda senin hesap verilebilirliğin bulanıklaşacak. Böylece başarısızlığın sorumluluğunu da üzerinden atmış olacak. Sessiz cezalandırma uyguluyor. Mesafeli, profesyonel gibi görünüyor ama hani gerçekte insanları görünmez hissettirip kontrol ediyor. Çok tatsız bir duygudur. Diğerlerini geçtim. Bu gerçekten çok acı bir şey. Yöneticinin odasına gidersin ve 5 dakika boyunca senin yüzüne bile bakmaz, telefonuna bakar. Çevirir durur telefonu. Neye baktığını da bilmezsin. Önemli bir şey mi değil mi onu da bilmezsin. Önemli bir şey havası verir. Anlamazsın da. Sen orada hayaletsindir, yoksundur. Bağırdı mı? Hayır. Çağırdı mı? Hakaret mi etti? Hayır. Bak, bağırmadan da psikolojik baskı kurulabileceğini bilir çünkü bunlar. Daha bir sürü var. Bir sürü var. Hepsini anlatmaya kalksak sabaha kadar program yaparız Zeynep. Ya ama Gürhan Bey, benim bu sistemde en rasyonel bulamadığım, ya hatta rasyoneliteyi bile geçtim, anlamakta gerçekten zorlandığım yer şu. Bir departmanda herkes mutsuz. İşte turnover dediğimiz çalışan devir oranları tavan yapmış durumda. İnsanlar stresten uçuk çıkarıyor, panik ataktan rapor alıyorlar. Ya somut veriler bile bu yöneticinin toksik olduğunu resmen bağırırken üst yönetim veya İK departmanı bunu gerçekten görmüyor olabilir mi? Siz cevap vermeden hatta bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Yani çarklar nasılsa dönüyor, işte hedefler nasılsa tutuyor. Aşağıda ne olduğu çok da önemli değil diye geçiştiriyor da olabilirler mi? Tam olarak o maalesef. Yani money. Herkes görüyor, herkes biliyor. Bu kurumsal hayatın maalesef en acı gerçeklerinden bir tanesi. Üst yönetim de bunu çoğunlukla zaten biliyor. Eğer toksik yönetici para kazandırıyorsa onun o karakter arızası yukarıda hırslı, tuttuğunu koparan lider diye alkışlanıyor. Hani zenginin tenisçi dirseği olur, fakirinki damar damar üzerine biner diye. Hırslı, tuttuğunu koparan lider imajını oluşturuyor yukarıya karşı. Üst yönetim de bunu satın alıyor. Çünkü niye? Para kazandırıyor. Ve üst yönetim birkaç çalışanın feryadını o müthiş stratejik dehanın ödenmesi gereken böyle küçük bir bedeli olarak görüyor.
O zaman bir yönetici yukarıya harika bir profesyonelim imajı çizip aşağıya da acımasızca ezebiliyorsa şirketler aslında onun bu ikiyüzlülüğüne gizli bir prim mi veriyor demek oluyor bu? Evet, çünkü bahsettiğimiz yöneticiler bu managing up denilen yukarıyı yönetme, üst yönetimi yönetme, yöneticiyi yönetme konusunda inanılmaz yetenekli. Yani kendi yöneticilerin alışkanlıklarını, tercihlerini öyle güzel analiz edip, öyle güzel bilgiyi filtreden geçirip onlara harika bir tablo sunarlar ki şirkette bu vitrini satın aldığı için aslında o ikiyüzlülüğü ödüllendirmiş olur bir nebze. Bir de şu var, şirketler onları işten çıkarmanın, onlara verecekleri tazminatın şirkette kalmalarından daha maliyetli olacağını hesapladıkları için göz yumarlar. Yine money money money. Oysa göz ardı ettikleri şey bütün bu yöneticilerin bıraktıkları enkazın temizlenmesi, bu enkazın getirdiği personel devir oran maliyetleri, bozulan iş kalitesi, yok olan çalışan psikolojisinin getirdiği maliyetin teraziye koyduğunda o tazminattan daha ağır basması. Ama Güran Bey, sistemin onlar için nasıl bu kadar kolay işlediğini benim gerçekten aklım almıyor. Ya bu insanlar madem bu kadar zararlı, o zaman kurumsal basamakları nasıl bu kadar hızlı tırmanıyorlar? Yani bunu örneklerini her yerde görüyoruz, etrafımızdan duyuyoruz. Bu narsist figürleri karizmatik ve güçlü lider zannedip peşlerinden giden kitleler oluşuyor. Üstelik bazen azımsanmayacak bir üstünlük haline de gelebiliyorlar. Ya bu nasıl oluyor? Normal. Normal. Çünkü insanlar kibir ve narsisizmi kimi zaman yanlışlıkla güç ve özgüven belirtisi olarak algılıyor. Yani toksik narsisistler her zaman haklı olduklarına inandıkları için dışarıdan son derece kontrol sahibi, yetkin, siz yetkili bir abiye benziyorsunuz derler ya, öyle görünürler. Bu maskede herkesi büyülüyor maalesef. Bu işin bir de çalışan tarafı var. Ya güçlü ve acımasız görünen bir figürün tabiri caizse gölgesine sığınmak, o korku kültürünün içinde bazı çalışanlara daha güvenli geliyor olabilir mi? İki tür grup var burada. Toksik lideri takip eden, toksik yöneticiyi takip eden. Bir tanesi o şeyh uçmaz mürit uçurucular. Yani bir toksik lider her zaman kendisine sadık bir yardakçı ordusu yaratır, oluşturur. Bu kişiler yöneticiye yakın oldukça terfi alacaklarını, maaş alacaklarını falan umut ederler. Kendi çıkarları için liderin zorbalıklarına gönüllü olarak göz yumarlar. Bir grupta her gün bu kişiyle mücadele etmekten artık o kadar böyle yorulmuşlardır ki o çalışanlar durumu bir mantığa bürüyüp kabullenirler. Sürünün bir parçası olmayı tercih ederler. O güçlü figürün arkasına sığınmayı kolay olarak tercih ederler. Onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar da bir tür hayatta kalma yolu olarak bunu yapıyorlar ama yaptıkları şeyin toksik lideri, toksik yöneticiyi beslediğini unutmasınlar. Diyelim ki şu an bizi izleyen birisi tam olarak böyle bir narsistin altında çalışıyor. Seçenekleri de çok sınırlı. Yani mevcut durumunda gemiyi hemen terk edemiyor. Bu şartlar altında yani mevcut durumunu göz önüne aldığımızda kişinin yapacağı en büyük hata ne olur? Hatta ilk büyük hata ne olur? Buradaki ilk büyük hata o liderle aramızda mantıklı bir köprü kurabileceğimizi zannedip ona göre mantık düzleminde ilerlemek, bir de olanı biteni kişisel algılamak. İki tane büyük hata var. Onlarla olan ilişkiyi düzelterek bir şeyleri sağlıklı hale getireceğimizi sanarak aslında onların kurdukları oyunun içine çekilirsiniz. Aslında bence çok doğru bir noktaya da değindiniz. Yani bir şeyleri kişisel algıladığımızda da sonu gelmeyen bir negatif duygular silsilesine kapılıyoruz. Bu da sanki toksik yöneticinin stratejisiymiş gibi geliyor bana ama yani bu tarz yöneticiler böyle bir şeyden neden beslenirler ki? Yani çalışandan duygusal bir reaksiyon koparmaya çalışıyorlar. Öfke, ağlama, kendini savunma gibi. Yani ne besliyor onları tam olarak? Çünkü narsisistik kişiler, toksik yöneticiler bir tartışma başlatıp sizi kışkırtırlar. Sizin gösterdiğiniz o
Öfke ve çaresizlikten de büyük bir kontrol hazzı alırlar, dopamin salgılarlar. Dışarıdan da şu olur, sen adamı deli eder dama çıkartırsın, sonra da damda deli var diye milleti başıma toplarsın diye bir laf var. Günün sonunda da öfkelenen, kontrolünü yitiren, duygusal davranan siz olursunuz. Peki Güran Bey, toksik yöneticilerle mücadele etmenin başka yöntemleri var mı? Var tabii, olmaz mı? Sessizlik mesela çok güzel bir yöntemdir. Çok güzel bir silahtır. Şimdi size böyle toksik yönetici saygısızca bir şey söylediğinde sadece rahatsız edici bir sessizlik yaratın. Bakıp döneceğim deyin, geçin gidin. Ya da işte bu niye böyle oldu? Kontrol edeyim. Son derece buz gibi profesyonellik, bak bu da ikinci yöntem. Buz gibi profesyonellik. Yani nedir bu? Savunmaya geçmek yerine daha tuzağa düşmeyeceğiniz bir tepki verebilirsiniz. Genelde toksik yöneticilerden gelen talepler yazılı olmaz mesela. Kendilerini riske atmazlar. Kenarda köşede sıkıştırırlar. Ya işte şunu da şöyle yapsana derler. O şunu da şöyle yapsana dedikleri şey çoğunlukla da yani şirketin kurallarına, kaidelerine uygun olmayan, doğru olmayan şeyleri isterler. Çünkü ya bir hatalarını kapatmaya çalışıyorlar ya da bir çıkarları doğrultusunda bir yerlerden arkadan dolanmaya ya da üstünden atlamaya çalışıyorlardır. Sizin yapacağınız şey hemen yerinize döneceksiniz. Açacaksınız bilgisayarınızı, yöneticinize mail atacaksınız. Diyeceksiniz ki şu tarihte az önce yaptığımız konuşmamıza istinaden hani benden şunu yapmamı istediğinizi anladım. Doğru anladığımdan emin olmak için yazıyorum. Yani sizin için okeyse ben o zaman böyle yapıyorum ya da benden böyle mi yapmamı istediniz diyerek topu bir karşı tarafa atmakta ama yazılı olarak atmakta fayda var. Bu da sizin elinizde kanıttır. İleride ne olur ne olmaz. Toksik bir karakterle mücadele ederken şu sizin de bahsettiğiniz işte profesyonel olma ya da psikolojik mesafe koyma hali vardır ya. Aksiyon noktasında merak ettiğim bir şey var benim. Bu profesyonel olma dediğimiz şey ya da psikolojik mesafe koyma dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Bu psikolojik mesafe ne biliyor musun? Kişisel alma diyorlar ya hani. Ya sen onu kişisel alma. Biz de dedik az önce de onu şimdi nasıl yapacağınızı anlatalım bari. Şu kişisel alma demesi kolay. Don Miguel'in 4 anlaşmasından bir tanesi kişisel almamak. Güzel anlatıyor orada. Şey yapılabilir, okunabilir ama draje olarak vermem gerekirse daha farklı bir örnek var. Psikolojik mesafe koymayı. Kamerayı tepede bir yere koy Zeynep. O psikolojik mesafe kamerayı tepede bir yere koyarak oluyor çünkü. Olayların yaşayanı değil de izleyicisi, bir tür yorumlayıcısı olmaktan bahsediyorum. National Geographic'teki gibi. Mesela burada şey var işte, canavar olsun bu toksik yönetici. Sen toksik yöneticinin kovaladığı ceylan olursan kurban kafasına çok hızlı girersin. Bunlar niye beni bu aslan beni niye takip ediyor diye. Ama sen şöyle yaparsan Serengeti ormanlarında narsist yönetici kontrol alanını korumak için kaos çıkarıyor. Ne kadar enteresan. Şimdi bunu böyle yaptığın zaman araya bir nebze bir psikolojik mesafe koymuş oluyorsun. Mücadeleyi biraz balkondan izleyin diyorsunuz yani. Peki nereye kadar mücadele Güran Bey? Yani günümüzün iş ortamı zaten yeterince rekabetçi. Bir de böyle problemler eklenince insan sanki tükenmeye daha hızlı gidiyormuş gibi geliyor bana. Ya biz ne zaman ben elimden geleni yaptım deyip o kapıyı çekip çıkabiliriz? Elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorsan, yani mesafeyi koydun, sessizlik yaptın, sınır çizme yaptın, hayır dedin, yapma dedin, etme dedin, olmadı, destek aldın, koçtan destek aldın, mentörden destek aldın, uzmanından destek aldın, olmadı, gittin İK'ya, olmadı, gittin bir üst yöneticiye, olmadı, bütün taktikleri denedin ama artık bu toksik davranışlar senin ruh sağlığına, yaşamına dayanılmaz eziyetler vermeye başladığı anda artık o noktada bir ayrılma izniniz devreye girmiştir. Ama ya bir gerçek var, çorba kaynayacak arkadaş. Yani evde çorbanın da kaynaması lazım. Dolayısıyla sen B planını yapmadan da işten ayrılamazsın. Birçoğumuz bu tarz toksik yöneticilerin kendilerine ne derece zarar verdiğini çoğu zaman böyle ruhsal veya bedensel bir hasarla karşı karşıya kalmadan göremiyorlar.
Hatta buna rağmen böyle bir durumda bile istifa edip gitmeyi bir yenilgi olarak görebiliyorlar. Sizce böyle bir ortamdan istifa edip çıkmak gerçekten bir yenilgi ya da başarısızlık olarak tabir edilebilir mi? Ayrılma cesareti göstermek derim. Bu güçlü bir liderlik hamlesi. Eğer az önceki dediğim şeyleri dikkate alıp ondan sonra bu noktaya geldiysem güçlü bir liderlik hamlesi olarak nitelendirebilirim. İnsanlar bunu korku veya pes etmek olarak görüyor ama gerçekte toksik bir ortamdan ayrılma cesaretini gösteren hiçbir çalışan da daha sonra ay keşke kalsaydım demedi. Bugüne kadar ben duymadı. Ah yanlış karar vermişim. Keşke o toksik yöneticimle beraber çalışmaya devam etseydim dediğine şahit olmadım. Bu hamleyle kendi kaderinizi geri alırsınız. Kendi direksiyonunuza geçer. Ama bu bir kaçış mı, bu bir varış mı? O kadar aslında detay ama basit bir şey var ki orada. Koçluklar yapıyoruz. Danışanlarımız geliyor. Bir takım hayatlarıyla ilgili keskin kararlar verme ve harekete geçme arefesinde oldukları dönemlerde atıyorum işte. Ayrılacağım buralardan, Bodrum'da bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Orada işte bir kafe açacağım falan. Tamam, okey. Şunu soruyorum. Bu bir kaçış mı, bu bir varış mı? Seni burada rahatsız eden bir şeylerden dolayı mı oraya doğru akmaya niyet ettin? Yoksa seni orada çeken, senin hayat amacını gerçekleştireceğini düşündüğün, değerlerine daha çok hizmet edecek bir değişim mi bu? O yüzden mi bu değişimi gerçekleştirmek istiyorsun? Çünkü eğer ilki ise buradaki düğümü çözmeden oraya gittiğinde yine benzer şeylerle karşılaşmayacağının garantisini kimse sana vermiyor. Hadi ayrıldım. Toksik yönetici vardı. Ben buradan ayrıldım. Başka yere geçtim. Orada da var bir toksik yönetici. Ne yapacaksın? Sen burada deneyim sahibi o toksik yöneticiyle baş etmek konusunda bir deneyim kazanmazsan hayatının sonuna kadar oradan oraya zıplayacak mısın? Kolay bir şey değil bu. Senin için de yorucu. Sen burada bütün donanımını geliştir de ondan sonra git. Gitmekte de bir beis yok, bir problem yok. Gerçek hikaye. Kuzenimin başına gelmiş. O kadar sıkılmış ki toksik yöneticisinden. İstifasını yazmış, o akşam verecek, gidecek. İstifasını götürmeye niyetlendiği sırada ekip arkadaşı geliyor, diyor ki ya diyor ben bugün ayrılıyorum, işte ben gidiyorum, iş buldum, gideceğim. Diyor ki ya diyor ben gidecektim, sen nereye? Bir de vicdanlı da bir arkadaş. Şimdi ikisi birden giderse işler bayağı havada kalacak. Dur diyor ben şu istifayı şu alttan ikinci çekmeceye koyayım de diyor. Bakarız diyor. Sonra bir şey oluyor. O istifa orada duruyor ya. O istifa zaten gemileri yakmış. Ama o istifayı yazıp çekmeceye de koyduktan sonra o toksik yöneticiyle olan iletişim tarzı değişiyor. Artık korkacağı bir şey yok. Artık çekineceği bir şey yok. Ve enteresan bir şekilde olaylar çok farklı gelişiyor. O toksik yöneticinin tuzaklarına düşmemeye başlıyor. Ve aslında o davranışlarını değiştirdikten sonra konuyu nasıl yöneteceğini anlıyor. Tamam o istifayı yine bir süre sonra veriyor ama artık daha donanımlı bir şekilde yolculuğuna devam ediyor. Bir de bir şey daha var. Her şeyi yazılı hale getireceksin ama daha önemlisi vazgeçilmez olacaksın. Sen öyle bir noktaya geleceksin ki artık ben gidiyorum dediğinde bir dakika ya dur desin birileri. Başta o toksik yönetici. Ben ayrılıyorum hiçbir koşulda blöf olarak kullanmaman lazım. Yani sen öyle vazgeçilmez ol ki sen kanıtlarını da masanın üzerine koyup ben ayrılıyorum dediğinde aman etme eyleme desinler. İşte o zaman senin pazarlık gücün de artar. İşte o az önce konuştuğumuz toksik yöneticiden vazgeçmenin maliyetiyle senden vazgeçmenin maliyetini artık birileri teraziye koymaya başlar. O yüzden vazgeçilmez olacaksın. Vazgeçilmez olmak demek de işini iyi yapmak demek. O zaman son olarak şunu sorayım size. Bizden önceki nesiller bu tarz toksik kişileri sert ama işi öğretiyor diye sineye çekiyorlardı. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Yeni nesilse en azından bu toksik davranışları sineye çekmesine gerek kalmayacak kadar kendine değer veriyor. Ve bunun için aksiyona geçmekten de çekinmiyorlar. Sisteme kendine değer veren çalışanlar dahil olunca bu narsist yöneticiler yönetilecek uysal insanı nereden bulacaklar?
Bulamayacaklar. Ama unutma, senden önceki jenerasyon kendine değer vermediği için orada o toksik yöneticiye maruz kalmadı. Kendine verdiğin değerden bağımsız bir şey. Başka kriterler vardı orada. Ama şimdi yeni nesil çalışanlara baktığımızda empatiyle başladık, empatiyle bitiriyoruz işte. Yeni nesil çalışan empati arıyor arkadaş. Yöneticilerin onları yetiştirmesini bekliyor, onlara mentörlük yapmasını bekliyor. Bunu bir lüks değil de şart olarak görüyor. Dolayısıyla insanlar kendi sınırlarını savundukça, itaat etmek yerine inisiyatif aldıkça o toksik yöneticilerin beslendiği suç ortaklığı sistemi de çökecektir. Toksik yöneticiler de ya gidecekler empatiyi öğrenecekler ya da odalarında tek başlarına yönetecek kimseyi bulamayıp oturup duracaklar. En azından güzel haber. Teşekkürler Gürhan Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere Zeynep. Görüşmek üzere.